Sana bir soru. Çok iyi niyetli olman, herkesin iyiliğini istemen, işini mükemmel yapman seni bu hayatta kurtarır mı? Yoksa seni daha mı hızlı batırır? Bugün dünyanın en şanssız, en saf ve en bizden karakteriyle tanışacağız. Karl Rossmann. Henüz 16 yaşında ve ailesi onu evden kovmuş. Neden biliyor musun? Evdeki hizmetçi kadın onu baştan çıkarmış diye. Bak, mağdur olan o, kullanılan o ama cezayı çeken yine o. Tanıdık geldi mi? Sen ne yaptın da kadını kışkırttın diyen o toksik zihniyet, Karl'ı alıp bir gemiye bindirip Amerika'ya postalıyor. Kafka hiç Amerika'ya gitmedi. New York'u hiç görmedi. Ama bu kitapta öyle bir Amerika anlatıyor ki tüylerin diken diken olur. Kitabın ilk cümlesinde Karl gemiyle New York limanına girer. Özgürlük heykeline bakar. Ama Kafka orada bilerek bir hata yapar. Der ki, heykel elinde meşale değil, bir kılıç tutuyordu. Meşale aydınlatır, yol gösterir. Kılıç ise, kılıç yargılar, kılıç keser, kılıç otoritedir. Kafka daha ilk sayfadan sana diyor ki, hoş geldin dostum, burası fırsatlar ülkesi değil, burası bir savaş alanı. Bugün Karl'ın hikayesini dinlerken aslında kendi kariyerini, kendi yalnızlığını ve o bitmek bilmeyen bir yere ait olma çabanı göreceksin. Hazırsan o gemiden iniyoruz. Dikkat et, burası vahşi batı. Karl gemiden iner inmez başına talih kuşu konuyor. Hani bizde Amerika'da dayım var geyiği vardır ya, Karl'ın gerçekten Amerika'da milyoner bir dayısı var. Yakup dayı, senatör, zengin, güçlü. Karl'ı yanına alıyor, giydiriyor, İngilizce dersleri aldırıyor, piyano çaldırıyor. Karl diyor ki, oh be yırttık, hayatım kurtuldu. Ama bir dakika, bu Kafka'nın kitabı. Burada mutlu son olmaz, burada bedel olur. Dayısı ona her şeyi veriyor ama karşılığında tek bir şey istiyor. Tam itaat. Benim istediğim gibi konuşacaksın, benim onayladığım arkadaşlarla gezeceksin. Bir gün Karl, dayısından habersiz bir arkadaşının davetine gidiyor. Sadece bir akşam yemeği. Kötü bir şey yok. Döndüğünde ne oluyor dersiniz? Dayısı onu kapının önüne koyuyor. Bana itaatsizlik ettin, bitti. Artık yeğenim değilsin. Düşünsene, aylarca süren o lüks hayat, o vaatler, o gelecek planları, tek bir akşam yemeği yüzünden puf diye sönüyor. İşte modern iş hayatı bu değil mi arkadaşlar? Patronun seni över, biz bir aileyiz der, sana rockstar der. Ama bir gün hayır dediğin an, bir gün kendi fikrini savunduğun an kapının önündesin. Kafka burada bize şunu gösteriyor. Başkasının gücüyle yükselirsen, o güç çekildiği an yere çakılırsın. Karl şimdi beş parasız, New York sokaklarında. Hem de bu sefer gerçekten yalnız. Karl sokaklarda bir süre kaldıktan sonra bir iş buluyor. Devasa Hotel Occidental'de asansör çocuğu oluyor. Bakın burası kitabın kalbi. Burası tam bir plazalar dünyası. Karl işini mükemmel yapıyor. Saygılı, hızlı, çalışkan. Asansörü kullanırken müşterilere gülümsüyor. Günde 12 saat ayakta. Ama başında bir şef var. Ah, o şef. Her ofiste olan o tipler. İş yapmaz, sadece açık arar. Gücü sadece aşağıdakine yeter. Karl bir gün sarhoş bir arkadaşı onu ziyarete geldiği için görev yerini 2 dakikalığına terk etmek zorunda kalıyor. Sadece 2 dakika. Döndüğünde ne oluyor dersiniz? Şef onu yakalıyor. Sonra kapıcıbaşı geliyor. Burada kafkesk bir mahkeme kuruluyor. Karl, ama ben dedikçe susturuluyor. Kapıcıbaşı ne yapıyor biliyor musunuz? Karl'ın üzerindeki üniformayı zorla söküp alıyor. O ceket, Karl'ın onuru, kimliği. Onu herkesin içinde aşağılıyorlar. Karl bağırıyor. Ben iyi biriyim, ben çok çalıştım. Ama sistemin umurunda değil. Sistem için sen değiştirilebilir bir dişlisin. Senin iyi niyetin Ciro'nun yanında bir hiç. Bu sahneyi okurken sinirden kitabı fırlatmak istiyorsunuz. Çünkü bunu yaşadınız. Hakkınızın yendiği, sesinizi duyuramadığınız, suçsuz olduğunuz halde özür dilemek zorunda kaldığınız o toplantıları hatırlayın. Karl o gün o otelden atılırken aslında senin o nefret ettiğin iş yerinden çıkışını canlandırıyor. Karl otelden atıldı, peki şimdi ne yapacak? Yalnız kalmamak için 2 kişiyle takılmaya başlıyor. Robinson ve Delamarche.
Bunlar arkadaş değil, bunlar parazit. Karl'ı kullanıyorlar, eşyalarını çalıyorlar, onu hizmetçi gibi kullanıyorlar. Ama Karl gitmiyor. Neden? Çünkü yalnızlık sömürülmekten daha korkutucu geliyor. Bu da tanıdık geldi mi? Sırf yalnız kalmamak için tahammül ettiğin o toksik arkadaşlarını düşün. Ya da o sana zarar veren ilişkiyi. Delamarche, zengin bir kadının evine yerleşiyor ve Karl'ı da zorla yanına alıp ona hizmetçilik yaptırıyor. Karl kaçmak istiyor ama polis korkusu, açlık korkusu onu eve hapsediyor. Karl o kadar iyi niyetli ki kötülüğe inanamıyor. Belki düzelirler diyor. Düzelmezler Karl. Kafka burada yüzümüze bağırıyor. Sınır çizemezsen silinirsin. Karl sınır çizemiyor, hayır diyemiyor ve hayır diyemediği için başkalarının hikayesinde figüran oluyor. Ve kitabın sonu. Burası edebiyat tarihinin en garip finallerinden biri. Karl bir ilan görüyor. Oklahoma Doğa Tiyatrosu. Herkes kabul edilir. Kimse reddedilmez. Geçmişiniz ne olursa olsun gelin. Düşünsene, o kadar yargılanmışsın, kovulmuşsun, aşağılanmışsın ve biri sana diyor ki, gel, olduğun gibi gel. Karl oraya gidiyor. Adını soruyorlar. Karl demiyor, negro diyor. Yani o dönem dışlanmış, söle anlamında kullanılan bir metafor. Kendi adını bile söyleyemiyor. Çünkü o suçlu kimliğinden utanıyor. Onu işe alıyorlar. Bir melek trompet çalıyor. Her şey rüya gibi. Kitap burada bitiyor. Ya da Kafka burada bırakıyor. Bazıları diyor ki, Karl sonunda cenneti buldu, huzura erdi. Ama Kafka'yı tanıyorsak bu kadar kolay olamaz. Belki de o tiyatro ölümdür. Belki de Karl öldü ve o trompetler onu öteki tarafa çağırıyor. Ya da daha kötüsü, orası da bir yalan. Orası da yeni bir sömürü düzeninin vitrini. Sonuç ne biliyor musun? Karl Amerika'da, yani modern dünyada kayboldu. İyi niyeti, saflığı onu kurtarmadı. Eğer bu videoyu izliyorsan ve Karl gibi hissediyorsan, sana Kafka'dan bir ders değil, bir uyarı var. Kılıcı elinde tutan o heykele dikkat et. İyi niyetli ol ama saf olma. Çalışkan ol ama kendini ezdirme. Ve en önemlisi, kimsenin seni üniformanla veya statünle yargılamasına izin verme. Bu romanın adı Kayıp ama sen kaybolma. Ben Tayfun. Burası Yolda Kitap. Eğer Karl'ın hikayesinde kendini gördüysen, beğen butonuna bas ki yalnız olmadığımızı bilelim. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşça kal.